İnsanlık tarihinin en önemli icatlarından bahsettiğim video serisinin bir yeni videosuyla daha sizlerleyim. Daha önce insanlık için oldukça önemli iki gelişmeden bahsetmiştim. Ateşin keşfi ve internet. Otomobillerin tarihiyle ilgili hazırladığım şu videomda ise diğer bir önemli icat olan buhar makinesinden bahsetmiştim. Henüz izlemediyseniz öncelikle bu 3 videoyu izleyerek başlamanızı tavsiye ederim. Bu videomun konusuysa insanlık tarihinin en önemli 3 icadından biri sayılan yazı. İyi seyirler. Yazı, hepimizin günlük yaşamının içerisinde olan, insanlıktan ayrı düşünülmesi mümkün olmayan bir şey. Günümüzde çoğunlukla bir kağıt üzerine veya dijital bir ortamda dil bilgisi kurallarına göre bir takım şeyler oluşturuyoruz. Mağara döneminden bu yana aslında bu şekillerin amacı pek de değişmedi. İletişim kurmak. Sözlü iletişim insan için ne kadar önemliyse yazılı iletişim de o kadar önemli. Çünkü yazının tarih oluşturmak gibi bir özelliği var ve kalıcılığı var. Fakat yazı dediğimiz bu iletişim aracı her zaman var olan bir şey değildi. Yazı insanların sonradan icat ettiği ve geliştirdiği bir araçtı. Peki günümüzde pek çok farklı şekillerde ve alfabelerde yazdığımız bu yazıların ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü? Tarihin derinliklerine indiğimizde yazının icadı insanlığın en büyük dönüm noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu videoda Sümerlerden başlayarak yazının icadının hikayesini, gelişim sürecini ve medeniyetlere olan etkilerini birlikte keşfedeceğiz. Yazının bilgiyi nesiller boyu nasıl koruduğunu, kültürleri nasıl şekillendirdiğini ve günümüz dünyasına nasıl ulaştığını öğrenmek için gelin benimle. Okuma yazma bilmeyen toplumların kendilerini somut yollarla ifade etmeye ihtiyaçları vardı. Sanat büyük olasılıkla onları atalarına ve ruhani dünyalarına bağlamaya yarıyordu. Ayrıca bir topluluğun diğerlerinden ayırt edilmesine, topraklarının belirlenmesine ve avlanmaların planlanıp koordine edilmesine de yardımcı oluyordu. Etkili iletişim, tarafların ortak bir dili, deneyimi ve bu dili yorumlamaya yönelik zihinsel modelleri paylaşmasını gerektirir. Yeni fikirler boşlukta benimsenemez. Yeni semboller veya zihinsel modeller tipik olarak halihazırda yerleşik ve tanıdık olanlara dayanır. Radikal olarak farklı kavramlar belirsizdir ve kültür ya da grup için erişilemezdir. Yazı, Yakın Doğu, Çin ve Mezoamerika'da birbirinden bağımsız olarak icat edildi. İlk olarak Mezopotamya'da, günümüz İrak'ında yaklaşık M.Ö. 3200 yılında çivi yazısı ortaya çıktı. Aynı zamanda tarih öncesi en eski kökenine kadar izlenebilen tek yazı sistemidir. Çivi yazısının bu öncülü, kil jetonlarla malları sayma ve kaydetme sistemiydi. Yazının jetonlardan piktografiye, heceye ve alfabeye doğru evrimi, bilgi işlemenin daha büyük miktarlarda veriyle, daha büyük bir soyutlama içinde başa çıkmak için gelişimini gösterir. Yazının tarihi, yazı sistemlerinin gelişiminin ve kullanımının farklı toplumlar tarafından nasıl dönüştürüldüğünün ve değiştirildiğinin izini sürer. Yazının kullanımı, okuryazarlık ve edebi kültürle ilişkili çeşitli sosyal ve psikolojik sonuçların habercisidir. Yazının her tarihsel icadında, gerçek yazı sistemlerinden önce proto yazı adı verilen ve konuşma dilini tam olarak kaydetme yeteneğine sahip olmayan ideografik ve anımsatıcı sembol sistemleri kullanılmıştı. Dilsel ifadelerin içeriğinin daha sonraki okuyucular tarafından doğru bir şekilde yeniden yapılandırılabildiği gerçek yazı, daha sonraki bir gelişmeydi. Yazının ilk kullanım alanları, Antik Sümerler'de tarımsal işlemlerin ve sözleşmelerin belgelenmesiydi. Ancak kısa süre içinde finans, din, hükümet ve hukuk alanlarında da kullanılmaya başlandı. Yazı, bu sosyal yöntemlerin ve bunlarla ilişkili bilginin yayılmasına ve nihayetinde siyasi gücün daha da merkezileşmesine olanak sağladı. Yazı, konuşulan bir dilin fiziksel tezahürüdür. M.Ö. 50 bin ila 30 bin civarında yaşamış olan Cro-Magnon adamı döneminden kalma ve günlük yaşamla ilgili kavramları ifade ediyor gibi görünen mağara resimlerinden de anlaşılacağı üzere, insanların M.Ö. 35 bin civarında dili geliştirdiği düşünülüyor. Bu resimler bir dilin varlığına işaret ediyor çünkü bazı durumlarda sadece hayvan ve insan resimleri olmaktan ziyade bir hikaye, örneğin belirli bir olayın yaşandığı bir av seferinin hikayesini anlatıyor gibi görünüyorlardı. Ancak yazılı dil M.Ö. 3500 ila 3000 yılları arasında Güney Mezopotamya'da Sümerler'de icat edilene kadar ortaya çıkmadı. Çivi yazısı olarak adlandırılan bu ilk yazı
kamış bir aletle ıslak kil üzerine belirli işaretler koymaktan ibaretti. Mısırlıların yazı sistemi M.Ö. 3150 civarı erken hanedanlık döneminin yükselişinden önce zaten kullanılıyordu ve bu teori tartışmalı olsa da Mezopotamya'da çivi yazısından geliştiği düşünülüyordu ve hiyeroglif olarak biliniyordu. Yunanlıların ve daha sonra Romalıların fonetik yazı sistemleri Fenike'den gelmiştir. Fenike yazı sistemini Mezopotamya'nınkinden oldukça farklı olsa da gelişimini Sümerlere ve onların yazılı kelimedeki ilerlemelerine borçludur. Yakın Doğu ya da Avrupa'dan bağımsız olarak yazı Mezoamerika'da Mayalar tarafından M.Ö. 250 civarında, bazı kanıtlar M.Ö. 500 gibi erken bir tarihe işaret ediyor ve yine bağımsız olarak Çinliler tarafından geliştirilmişti. Çin'de yazı M.Ö. 1200'lerde kahin kemikleri kullanılarak yapılan kehanet ayinlerinden gelişti ve bu dönemde Çin'le Mezopotamya arasında kültürel aktarıma dair herhangi bir kanıt bulunamadığından bağımsız olarak ortaya çıkmış gibi görünüyor. Eski Çin kehanet pratiği, kemiklerin ya da deniz kabuklarının üzerine işaretler kazımayı ve bu işaretlerin çatlayana kadar ısıtılmasını içeriyordu. Çatlaklar daha sonra bir kahin tarafından yorumlanırdı. Eğer kahin önümüzdeki salı yağmur yağacak ve önümüzdeki salı yağmur yağmayacak işaretlerini kazımışsa, kemik ya da deniz kabuğu üzerindeki çatlakların şekli ona hangisinin doğru olduğunu söylerdi. Zamanla bu gravürler Çin yazısına dönüştü. Yazılı söz olmadan tarih yazmak mümkün değildir. Zira eski geçmişe ait fiziksel kanıtları yorumlayacak bir bağlamdan yoksun kalırlar. Yazı bir halkın yaşamını kaydeder ve bu nedenle bir kültür ya da medeniyetin yazılı tarihinin ilk gerekli adımıdır. Bu soruna en iyi örnek milattan sonra 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında Maya uygarlığını anlamakta güçlük çeken bilim insanlarının Maya gliflerini okuyamamaları ve bu nedenle kazılarda elde ettikleri fiziksel kanıtların çoğunu yanlış yorumlamalarıdır. Stephens ve Catherwood gibi Maya bölgelerinin ilk kaşifleri, Orta Amerika'da eski bir Mısır uygarlığının kanıtlarını bulduklarına inanmışlardı. Sümerler yazıyı ilk olarak ticaretin gerektirdiği uzun mesafeli iletişim aracı olarak icat etmişlerdi. Mezopotamya'daki şehirlerin yükselişi ve bölgede eksik olan kaynaklara duyulan ihtiyaçla birlikte uzun mesafeli ticaret gelişti ve bunlarla birlikte şehirler veya bölgeler arasındaki geniş alanlarda iletişim kurabilme ihtiyacı doğdu. Yazının en eski şekli piktograflardı. Nesneleri temsil eden semboller. Ve hangi tahıl paketlerinin hangi hedefe gittiğini ya da tapınaklardaki kurbanlar gibi etkinlikler için kaç koyuna ihtiyaç duyulduğu gibi şeyleri hatırlamaya yardımcı oluyordu. Bu piktograflar daha sonra kurutulan ıslak kil üzerine basılırdı ve bunlar ticaretin resmi kayıtları haline gelirdi. Eski Mezopotamya'da bira çok popüler bir içecek olduğundan günümüze ulaşan en eski kayıtların çoğu bira satışı ile ilgilidir. Piktograflar sayesinde bir işlemde kaç küp ya da fıçı biranın söz konusu olduğu anlaşılabiliyordu. Ancak bu işlemin ne anlama geldiği tam olarak bilinemiyordu. Finansal işlemlerden ya da eşya listelerinden daha karmaşık kavramları ifade etmek için daha ayrıntılı bir yazı sistemi gerekliydi ve bu M.Ö. 3200 civarında Sümer şehri Uruk'ta geliştirildi. Piktogramlar hala kullanılıyor olsa da yerlerini fonogramlara yani sesleri temsil eden sembollere bıraktı ve bu sesler Sümer halkının konuşma diliydi. Fonogramlar sayesinde kesin anlamlar daha kolay aktarılabiliyordu ve böylece iki koyun ve İnanna tapınağı örneğinde koyunların tapınağa gidip gitmediği, tapınaktan gelip gelmediği, canlı mı ölü mü oldukları ve tapınağın yaşamında nasıl bir rol oynadıkları artık net bir şekilde anlaşılabiliyordu. Daha önceleri koyun ve tapınak gibi nesneleri gösteren piktograflarda yalnızca durağan görüntüler vardı. Fonogramların geliştirilmesiyle birlikte bir yere ya da bir yerden gelen hareketi aktarmak için dinamik bir araç elde edilmişti. Ayrıca daha önceki proto-çivi yazısı olarak bilinen yazılarda nesnelerin listeleriyle sınırlı kalırken bir yazar artık bu nesnelerin öneminin ne olabileceğini belirtebiliyordu. Bu yeni iletişim aracı, katiplerin kendi zamanlarındaki olayları ve dini inançlarını kaydetmelerine ve zamanla yazılı sözden önce mümkün olmayan bir sanat formu yaratmalarına olanak sağlamıştı. Edebiyat. Tarihte adı bilinen ilk yazar, Tanrıça İnanna'ya ilahilerini yazan ve bunları kendi adı ve mührüyle imzalayan Akkadlı Sargon'un kızı Mezopotamyalı rahibe Enheduanna'dır. Aratta meselesi olarak adlandırılan
ve Uruk kralı Enmerkar'la oğlu Lugalbandra'yı konu alan 4 şiir, muhtemelen M.Ö. 2112 ile 2004 yılları arasında yazılmıştır ancak M.Ö. 2017 ile 1763 yılları arasında yazıya geçirilmiştir. Dünyanın ilk epik öyküsü olarak kabul edilen ve günümüze ulaşan en eski edebiyat eserleri arasında yer alan Gılgamış Destanı, yazıya geçirildiği M.Ö. 2150'den daha önceki bir tarihte yazılmış olup, Uruk'un büyük kralı ve Enmerkar'la Lugalbandra'nın soyundan gelmiş Gılgamış'ı ve onun hayatın anlamını arayışını konu alır. Mezopotamya halkının mitleri, tanrıların ve kahramanların öyküleri, tarihleri, bina yapma, ölülerini gömme ve bayram günlerini kutlama yöntemleri artık gelecek kuşaklar için kaydedilebiliyordu. Yazı tarihi mümkün kılmıştı çünkü artık olaylar kaydedilebilir ve geçmiş olayları hatırlamak ve anlatmak için bir topluluğun hikaye anlatıcısına güvenmek yerine daha sonra herhangi bir okur yazar birey tarafından okunabilirdi. Mezopotamyalılar için yazı o kadar önemliydi ki Asur kralı Asurbanipal döneminde Ninova'daki başkentin kütüphanesinde 30 binden fazla kil tablet kitap toplandı. Asurbanipal bölgenin mirasını, kültürünü ve tarihini korumayı umuyordu ve bu amaca ulaşmada yazılı kelimelerin önemini açıkça anlamıştı. Kütüphanesindeki pek çok kitap arasında Gılgamış'ın hikayesi ya da Etana'nın hikayesi gibi edebiyat eserlerine de yer veren Asurbanipal, edebiyatın sadece belli bir halkın değil, tüm insanlığın hikayesini dile getirdiğinin farkındaydı. Şairin kahramanlık efsanelerini korumasındaki rolü, antik dünyanın dört bir yanındaki kültürlerde önemli bir rol haline gelecekti. Mezopotamyalı katip Şin-Legi Uninni, Gılgamış Destanı'nın korunmasına ve aktarılmasına yardımcı olacaktı. Homeros Yunanlılar için ve Virgil Romalılar için aynı şeyi yapacaktı. Tüm bu eserler ve onlardan sonra gelenler ancak yazının gelişiyle mümkün olmuştu. İlk çivi yazısı yazarları, içinde yaşadıkları dünyanın doğasını tamamen değiştirecek bir sistem kurdular. Geçmiş ve insanların hikayeleri artık yazı yoluyla korunabilirdi. Fenikelilerin alfabeye katkısı yazıyı daha kolay ve diğer kültürler için daha erişilebilir hale getirdi. Ancak kelimeleri ve kavramları temsil etmek için sembolleri kağıda dökme temel sistemi çok daha önce başladı. Diğer kültürlere ithaf edilen erken dönem yazı sistemleri o kültürlerin yazı diline evrilmiş, böylece Yunanca ve Latince, Sami-Arami yazısının İbranice, Arapça ve muhtemelen Sanskritçe için temel oluşturması gibi Avrupa yazısının temelini oluşturmuştur. İlk Mezopotamyalı yazıcıların çivi yazısının kil tabletlerini işaretledikleri kesilmiş kamışlardan, Mısırlıların kamış karnelerine ve papirüslerine, Yunanlıların ve Romalıların parşömenlerine, Çinlilerin kaligrafisine, oradan da bilgisayarlı kompozisyon ve işlenmiş kağıt kullanımının kullanıldığı günümüze kadar yazarların malzemeleri de gelişti. Hangi çağda olursa olsun, başlangıcından bu yana yazı, bireyin ve o kişinin kültürünün düşünce ve duygularını, kolektif tarihini ve insanlık durumuyla ilgili deneyimlerini iletmeye ve bu deneyimleri gelecek nesiller için korumaya hizmet etmiştir. Yazının icadı, insanlık tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biridir. İnsanlar arasındaki iletişimi sadece sözlü değil, yazılı olarak da mümkün kılan bu icat, medeniyetlerin gelişiminde kilit bir rol oynamıştır. Yazının tarihi, insanlığın bilgi ve kültür aktarımında ne kadar ileri gidebileceğini gösteren bir örnek teşkil eder. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorumlarınızla videomu zenginleştirmeyi ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.